Ne yapıyorsun sen? Oy 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 oy. Ay ay ay. Merhaba dostlar, selamlar, saygılar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Şimdi bu videolar aracılığıyla tabii insanlar bize ulaşıyor. Aynı zamanda sordukları tek bir soru var. Tüm sorularla ortak olan bir soru var. Çünkü ya herkesin ikinci sorusu ya birinci sorusu bu. Kaz ciğerinden ne kadar gelir elde ediyorsunuz? Şimdi o sizlerin bildiği pahalı olan kaz ciğerinin ismi foie gras. Yani şöyle bir şey var, standartları olan, özellikle literatürde yağlı kaz ciğeri olarak adlandırılan bu ciğer 22. yüzyılda milattan önce 22. yüzyılda Mısırlıların kazlar ve ördeklerden yağ elde etmek için, hayvansal yağ elde etmek için kullandıkları bir yöntemle karaciğerin büyüdüğü de görülmüştür. Esasında o dönemlerde karaciğer bir yan üründür. Yani yan ürün olarak, ucuz bir ürün olarak satılmaktadır. Yalnız Mısırlıların zamanla Romalılarla teması sonucunda Romalılar kaz ciğerini keşfetmiştir ve kaz ciğerini mutfağa ilk süren Romalılardır. Romalılar o dönemde yağ üretiminden ziyade karaciğer üretimine ağırlık vermişlerdir ve kaz ciğeri artık zamanla ünlenmiştir. Bizim kazlarımızda çıkan karaciğer ise 60-200 gram arasında standart olan bir karaciğerdir. Bu karaciğerin para etmesi için 30-35 günlük gavage denilen yöntemle besleme yapılmaktadır. Bu besleme sırasında karaciğerdeki protein oranı düşmekte, yağ oranı artmakta ve karaciğerin yaklaşık 1 kilograma kadar yaklaştığı görülmüş. İsterseniz yavrumuzu bırakalım, şöyle güzel bir açıklama yapayım size. Yavruları da böyle dışarıya aldım çünkü dışarıda bu şekil ebeveynleri gibi dolaşmaları, güneşten faydalanmaları, topraktan, kumdan, çimden faydalanmaları çok önemli bu yaşlarda. Şimdi zorlamalı besleme sonucu kaz ve ördek karaciğerleri normal ağırlıklarının 10 katı kadar büyüyebildiği halde diğer kanatlarda bu uygulanmıştır ve hindi, tavuk gibi canlıların sadece karaciğerinin 2-3 katı büyüdüğünü göstermiştir. Normalde 60-200 gram arasında olan bir kaz ciğeri özel besleme yöntemiyle 1000 grama kadar çıkmaktadır. Özel besleme yöntemiyle 1000 grama kadar çıkan kaz ciğeri gerçekten değerli bir meze olarak mutfaklarımıza sunulmaktadır. Bunun yanı sıra ben kazlardan bahsediyorum. Genelde kazı soruyorlar çünkü kaz ciğerinden ne kadar kazanıyorsun? Bu sistem ördeklerde de kullanılıyor. Ördek ciğeri de aynı şekilde değerli ve kıymetlidir. Bu besleme yönteminin iki çeşidinden ben size bahsedeceğim. Bu yöntemlerin birisinde 4-8 hafta süreyle günde 3 öğün olmak üzere zorlamalı mısır rasyonu verilerek yapılmaktadır. Bu beslemeler sonucunda karaciğerdeki toplam yağ oranı 10 katı kadar artmakta. Protein düzeyi ise %50 oranında azalmaktadır. Diğer bir yöntemde ise bu şekilde, örnek veriyorum, karaciğeri için beslenen yavrular ilk 4 ayını meralarda dışarıda geçirirler. 4 ayından sonra özel kümesleri vardır. Özel kümeslere kilitli mekanizmalara alınır bu kazlar. Ve burada gavage, işte zorla besleme, zorla yem yedirme süreci başlar. Bu süreç 30-35 gün aralığındadır. Huni ve pompa yardımıyla kazlara öğünlerinde aşırı miktarda mısır rasyonları verilir. Kaz yavrularına, kazlara verilen protein değerlerinden bahsedeyim size. 1-8 hafta arası %20 protein verilir. 9-12 hafta arası %17'ye düşer bu. 13. haftadan itibaren %14'e düşer. Yem rasyonu da şöyledir. Mısır olarak ana gıda mısırdır. %90 mısır verilir. Soya küspesi verilir %7,5. %2,5 ise yağ, vitamin ve minerallerden oluşur. Buradaki esas iş protein değerini azaltarak yağ yüklemek hayvana. Bu şekilde hem hayvanın yağlanmasını hem de karaciğerinin yağlanıp değer kazanmasını sağlamaktır esas mesele. Zorlamalı besleme uygulanacak olan kazların enerji harcamamaları için hareket imkanları da kısıtlanır. Bunlar özel kümeslerde, küçük dar kafeslerde yetiştirilmeye başlar. Bu yöntem uygulandıktan sonra günde 2 öğün olarak başlanır. Gavage yöntemi devreye girdikten sonra 1. 3. gün öğün sayısı 2'dir. Yem miktarı 100 gramdır. 4-6 gün arasında öğün 3'e çıkarılır.
Ama yem miktarı yine aynı 100 gramdır. 6-10 gün sonra 4 grama çıkar, 4 öğüne çıkar bu. Özür dilerim, 150 grama yükseltilir yem miktarı. 10-14 gün 4 öğündür tekrar. 180 gram olur bu sefer. 15. günden son güne kadar olan süreçte 5-6 öğüne çıkar zorlamalı besleme. Bu yem miktarı da 200 gramı bulmuştur. Zorlamalı besleme yaklaşık 1 ay sürüyor. Bu her ülkeye göre tekrar değişiyor. 32-35 gün sürüyor. Bu dönem boyunca kaz başına tuz, yağ ve vitaminle karıştırılmış ortalama 18-20 kilogram arasında bir mısır rasyonu harcanır. Bunun sonucunda kazlar canlı ağırlık olarak 7 kilograma ulaşmıştır. Ciğerleri ise 600-800 gram arasındadır. Aynı zamanda 4 haftalık zorlamalı besi periyodu sırasında 1 kilogram kaz ciğeri elde etmek istiyorlarsa eğer, bu bir kaz başına düşen yem tüketimi miktarı da 28 kilograma kadar çıkıyor. Kesimden önceki son 20-30 gün arasında zorlamalı besleme yapılarak ördek karaciğerleri 300 grama kadar ulaşır. Kaz karaciğerleri ise 400 gram olmuştur bu süreçte. Biz bunun tabi bir standartları var dedik. Fransız yasalarına göre foie gras, yani yağlı karaciğer olabilmesi için karaciğerlerin bu ağırlığın üzerinde olması gerekmektedir. Yani bir ördek karaciğerinin, yağlı karaciğerinin ağırlığı 300 gramın üstünde, bir kaz karaciğerinin yağlı ağırlığının 400 gramın üstünde olması gerekir. Üretimde liste başı Fransa'dadır. 1995 yılında 10.385 ton karaciğer üretilmiş. 2850 tonda dışarıdan alım yapılmıştır. Üretilen karaciğer için 789.000 adet kaz, 18 milyon civarında ördek kesilmiştir. Avrupa ülkelerinin birçoğunda bu meze olarak sunulur ve vazgeçilmez bir lezzettir. Yine kilogram bazında fiyat verecek olursak, onlarda kilogramı 180 Euro'dan satışa sunulmaktadır. Yalnız bunlar porsiyon olarak önlerine meze olarak geliyor. Üretimin liderleri Fransa, Macaristan ve Bulgaristan'dır. Tüketimde yine Fransa, Macaristan ve Japonya'dır listenin başını çekenler sırasında. Bu çok meşakkatli bir süreçtir. Aynı zamanda ülkelerin karşı olduğu bir sistemdir. Çünkü kazların rızası dışında tüketim yapmaları hayvanseverleri de rahatsız ediyor. Bu sistem Türkiye'de yerli kazlarda uygulandı. Yerli kazlarda karaciğer üretimine yönelik yapılan bir çalışmada 35 günlük bir zorla besleme sonucunda karaciğer ağırlığının sadece 277 gram olduğunu gösterir. Bu da bizim yerli kazlarımızın kesinlikle karaciğer üretimine uygun olmadığını gösteriyor. Peki hangi kaz cinsleri karaciğer üretimi için uygundur derseniz, bunun liste başını çeken Landaise kazıdır. Arkasından Slovak kazı gelir. Bu kaz ırkları üzerinde bu çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda bunların melezlerinin üzerinde de yapılıyor bu çalışma. Landaise kazının iki farklı hattı için ortalama kaz ciğer ağırlıkları 773 gram ve 732 gram arasında olarak belirtilmiştir. Bu da bunu gösteriyor ki Landaise ve Slovak kazı bu iş için verimli bir süreç içerisinde. Çünkü bakıldıkça burada harcanan yemler elde edilmesi gereken ürün için çok önemlidir. Bu ürünün de ağırlığı ne kadar fazla olursa edilecek kar, edilecek para kazancı daha yüksek olur. Ama incelediğim işletmelerde, yaptığım araştırmalarda sadece mesela kaz ciğeri üretimine değil, ete yönelik değil de üretimlerini de kendileri yapıyorlar. Yani kısacası burada anlatmak istediğim bu yöntemler bu canlılara uygulanıyor. Benim pek hoşuma gitmeyen bir yöntem. Zaten buralarda yok, araştırmasını yaptım. Olsa bile talep etmeyeceğim bir yöntem. Hani bu işletmeleri çok inceledim. Kazın etinden faydalanıyorlar, tüyünden faydalanıyorlar, ciğerinden faydalanıyorlar. Ama bu işletmelerde mesela bizler gibi ya nasıl zengin olabilirim, nasıl kısa bir süreç içerisinde parayı koşturabilirim, daha da fazla artırabilirim değil de
Burada esas en önemli olan bu işletmelerde benim gördüğüm, aslında örnek aldığım işlerden biri üretimdir. Eğer büyümek istiyorsak, bir şeylerle daha iyi yerlere gelmek istiyorsak üretimin yapılması şarttır. Bu çiftliklerde üretim hanelerin olması, arkadan gelecek neslin kendiniz tarafından üretilmesi çok önemli. Bu beslemede, yetiştiricilikte de öyledir. Daha önce söyledim. Yapmayın. Ne kadar iyi, ne kadar iyi bir şekilde üretim yaparsanız, ne kadar iyi bir şekilde büyürseniz, ama bu süreci çok kısa düşünmeyin. Yani yıllar içerisinde olabilecek bir süreçtir. Aynı zamanda siz bu işe, adım attığınızda, mesela küçük rakamlarla başladığınızda ilk zamanlar bir yere, hani böyle kabaca tabir etmek gerekirse, bu işe, bu piyasaya çökemezsiniz. Yani herkesin bir kaz aldığı bir insan var. Herkesin kaz temin ettiği insanlar var. Bunun için ilk önce ufak rakamlarla, daha makul işlerle başlayın. Daha makul sayılarla işe girin. Zamanla kendi çevreniz de bunların sayesinde büyüyor. Çünkü bugün sosyal medya çok farklı bir mecra ve insanların büyümesini sağlayan, mesela biz de sosyal medya sayesinde piyasa yapıyoruz. Bunları paylaştıkça, bunlarla ilgili videolar, bilgilendirici videolar, güzel tecrübeler attıkça, sizin de yani 2 fotoğraf bile olsa Instagram'da paylaştığınızda biri gelip altına yazıyor ki kaz satışınız var mı? Kaz satıyor musunuz? Yumurta satışınız var mı? Ben bugün havalar iyi gidiyor diye yumurta arıyorum mesela. Ben yumurta bulamıyorum. Şu anda bir kıtlık var. İnanın herkesin dediği gibi yani öyle batılacak, yıkılacak, herhangi bir kötü bir şey getirecek bir iş değil. Eğer doğru bir şekilde değerlendirebilirsek, yani doğru adımlarla, doğru işlerle, doğru sayılarla işe başlarsak doğru yerlere de gideriz. Kısadan zengin olmak çok tehlikeli bir iştir. Aynı zamanda büyük rakamlarla da işe girmek çok tehlikelidir. İşi öğrenerek, zamanla, mesafe kaydettikten sonra, yani bir tecrübeniz, bir altyapınız, bir işe başlama süreciniz, bu süreç içerisinde piyasanın sizi tanıması, insanların sizi tanıması gerçekten çok önemlidir. Çünkü insanlar sizi tanıdıkça piyasanız açılır, mesafe kat edersiniz. Daha ileriye gitmek için bir özgüveniniz olur. Bu şekilde de daha iyi işler yaparsınız. Önemli olan 1 milyon kazda, 2 milyon kazda işe başlamak değil. Önemli olan bu işlerde ilk önce pazarı düşünüp küçük rakamlarla başlayıp satabildikçe, çevre edindikçe daha iyi yerlere gelmektir bence. Bu zaten GAVAGE yöntemi acı bir yöntem, pis bir yöntem. Ben sizler için araştırdım. Birazını biliyordum zaten nasıl bir şey olduğunu. Gelen sorular üzerine araştırdım. Bilgiler elde edindim. Farklı kaynaklara baktım. Bunlar bizlere göre işler değil. Çünkü kaz ciğerini Türkiye'de işleyebilen bir firma yok. Ama daha iyi, daha doğru adımlarla daha emin büyümek bence en güzelidir. Unutmayın, her şeyin temeli tecrübe ve üretimden geçer. Tecrübeli olduktan sonra, üretim olduktan sonra her şey sizin elinizde, sizin kontrolünüzde olur. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar olsun. Sağlıkla kalın.